Ebeveynlerimize öfkeli olmak, varoluşumuz ve olgunlaşma sürecimiz içerisinde çok doğal da karşılamamız gereken bir süreç. Aslında ebeveynlerimize ne için kızgın olduğumuz ve bu kızgınlığımızın bizim işimize yarayıp yaramayacağı bence daha önemli olan bir şey. Bir çocuk açısından anne ve babasına dair gözlemleri ve özellikle annesiyle babası arasındaki ilişkiye dair gözlemleri aslında onun bütün yaşamını ve nasıl ilişki kuracağını gösteren bir şey. Bir ilişkinin içerisinde işlevsiz duruma düşmüş anne ya da baba figürü bir çocuk açısından aslında çok travmatize bir şey. Daha önceki konuşmalarımızda da hep bahsediyorum ya, direksiyonda bir ebeveyn her çocuğun hakkı, direksiyonda bir ebeveyn her çocuğun görmek istediği anne ya da baba aslında. Ve çoğunlukla yaşadıkları kent yaşamının içerisinde rol karmaşasına düşmüş anne ve babayla bir araya da zaman geçiriyor çocuklarımız ve bu bir süre sonra işlevsiz ebeveynlik dediğimiz bir role dönüşüyor. İşlevsiz ebeveynlik şu, ebeveynlik çocukla ilişkimiz üzerinden bizi tarif eden bir şey. Yani onunla ilişki içerisinde bir rolümüz olması gerekiyor ve bu rolün onun tarafından kabul ediliyor olması gerekiyor. Örneğin benim açımdan rolüm babalıkla ilgiliyse, çocuk babalıkla ilgili belli işlevleri benden bekliyor. Ben bu işlevleri yerine getirebiliyorsam, o benim doğru babalık yaptığımla ilgili bir duyguya sahip oluyor. Anneler için de aynı söz konusu. Ama ebeveynlik iki tarafta bir araya gelen bir şey. Hani ebeveynler diye konuştuğumuzda zaten çoğul olan bir şeyi çoğaltıyoruz diye teknikte bir hata yapıyoruz. Ebeveynlik iki kişinin üstlendiği bir roldür. Bir anne ve bir babadan oluşan bir rolden bahsediyoruz. Şimdi bu iki rolün tek kişide toplandığı formüllerde, bu anne de olabilir, baba da olabilir. Çocuk işlevsiz bir ebeveynlik rolüyle karşılaşıyor. Yani ya anne modeli yok ya baba modeli yok. Bunların her ikisi de onlarda bir sıkıntı yaratıyor. Genellikle de işlevsiz ebeveynin, işlevsiz anne ya da babanın rolünü diğeri üstlendiğinde yaşamla ilgili bütün sorumlulukları o üzerine aldığı için bir süre sonra yaşamının tek amacı çocuk olmaya başlıyor. Çocuk aslında üzücü bir şekilde ebeveynin terapistine dönüşmeye başlıyor. O içinde bulunduğu ağır yükün nedeni çocuk olmaya başlıyor. Bir amacı gibi gözüküyor olsa da aslında çocuk ebeveynin terapistine dönüşmeye başlıyor. Bu da onun gelecekteki yaşamı için çok büyük bir yük. Hiçbir çocuğa yükleyemeyeceğimiz bir yükten bahsediyor. Çünkü onun ebeveyne ihtiyacı var, anneye ve babaya. Birlikte yaşayacağı yetişkinlere ihtiyacı var ve o yetişkinlerin tanımlanmış rollerini net olarak görmeye ihtiyacı var. Biz bundan onları mahrum ederek çok ciddi bir sorun şu anda yaşamalarına yol açıyoruz. Çocuklarımız çok öfkeliler. Bu öfkelerin arkasında bir yetişkinin öfkesine baktığınız zaman geriye dönün lütfen. Her zaman karşılaşacağınız şey çocukken yaşadığı bir ihtiyacının giderilmemesidir. Çocukken yaşadığı bir boşluk duygusudur. Rahmetli babaannem hep şunu söylerdi. Çubukken çıt demiş ki ağaçken küt diyor. Bugün onun içerisinde yaratacağımız küçük bir incinme duygusu, karşılanmamış temel bir ihtiyacı, isteği değil bakın, temel bir ihtiyacı yıllar sonra onun öfkesi olarak yeniden bize dönmeye başlıyor. O yüzden bizler yetişkin olarak kendi aramızdaki ilişkileri yaşadığımızda çok sayıda çatışma yaşayabiliriz. Güzel ya da kötü şeyler yaşayabiliriz. Bizler yetişkiniz. Ama çocuğun izlemek durumunda kaldığı bu sosyal çerçeveyi çok dikkatli bir şekilde görmek zorundayız. İşlevsiz ebeveynlik hepimizin üzerine düşünmesi gereken şey. Eğer babaysak babalık işlevlerimizden ne kadarını yerine getiriyoruz? Bunun ne kadarını annenin üzerine bıraktık? Anneysek bunun ne kadarını babanın üzerine bıraktık? Çok ilginç bir şey gözlemliyorum artık. Bazı anneler babalara babalık yapma fırsatı vermiyor. Bazı babalar annelere annelik yapma fırsatı veriyor. O zaman bütün rolün tek kişinin üzerinde toparlanması çocuklarda inanılmaz bir kimlik kargaşasına yol açıyor. O yüzden onun şeffaflığa ve berraklığa ihtiyacı var. İyisiyle kötüsüyle, başarısıyla başarısızlığıyla, eksiğiyle fazlasıyla. Doğru anneye, doğru babaya, doğru anne, iyi baba olmaya çalışan ebeveynlere ihtiyacı var. O yüzden kendi rollerimizi, ebeveynlikte üzerimize düşen rolleri elimizden geldiğince en iyisiyle yapmak zorundayız. Çünkü dünyada, kişisel hayatta her şey başka birine delege edilebilir.
Ama ebeveynlikteki rolümüz başka birine delege edilemeyecek bir roldür. Çünkü bir çocuğun annesi var, babası var. Birlikte olsalar da ayrı olsalar da o bizim onların annesi ya da babası olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Onun annesi ya da babası rolünü başka birine delege edemeyiz. Bu çocukların yıllar sonra hem kendileriyle ve kendilikleriyle kurduğu ilişkide hem de başka insanlarla kurdukları ilişkide net olmayan flu alanlar oluşturmaya başlıyor. Ve sonra geriye döndüklerinde şunu hissetmeye başlıyorlar. İşlevsiz ebeveynlik dolayısıyla benimle daha aktif olarak ilgilenen ebeveynimin bütün yükünü ben çekmişim. Ben aslında onun çocuğu olmamışım, terapisti olmuşum demeye başlıyordu. O yüzden çocuklarımıza bizim terapistimiz olmak zorunda kalacakları büyük yükler yüklemeyelim. Taleplerimiz çocuklarımızdan değil, ebeveynlik rolünü birlikte üstlendiğimiz anne ve baba olarak karşımızdaki kişide. Hiçbirimiz bir diğerinin ana rolünü onun adına üstlenemeyiz. Ona rağmen de üstlenemeyiz. O yüzden kendi rollerimizin içerisinde sağlam durmak ve sorumluluğumuzu almak zorundayız. Bizim almadığımız sorumlulukların bedelini çocuklarımıza ödetmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum.